Tarihler 1726 yılını gösterdiğinde İngiltere'nin her yerinde bir dedikodu çıkmıştı. Bu konu ise bir kadının sürekli olarak tavşan doğurduğuydu. Olayın ilginç yanı ise bu kadın tavşan değil, tavşanlar ve kedi gibi hayvan parçaları doğurmaktaydı. Bu konu ilk öncelikle halk arasında yayılmış, sonraları ise haber mecrasına, ondan sonra da döneminin kralı olan 1. George konuya dahil olmuş ve konunun araştırılmasına destek vermişti. Kral George bu olay gibi kendisi de tuhaf bir insandı ve ülkesini yönettiği dönemde çokça konuşulurdu. Çünkü kendisi İngilizce ömrü boyunca öğrenmemiş ve eşini 32 yıl boyunca hapse atmış biriydi. Döneminde ise ne kadar boş beleş işler varsa ilgilendiği kaynaklarca belirtilmişti. Bu konuda kralın ilgisini çektiği için bir heyet kurup özellikle araştırılmasını istemiş. Olayın başlangıcı ise şöyle. Bu olayın kahramanı olan kadın Mary Toft oldukça fakir biriydi. Mesleği ise maraba veya çiftçi olarak geçmekte. Kendisinin 3 çocuğu vardı ve dördüncüsüne hamile kalmak istiyordu. Çocukları sevdiğinden değil, daha çok işlerden kurtulmak içindi. Çünkü çocuk demek işlerden bir nebze olsun kurtulmak ve rahata kavuşmaktı. Ancak hiç beklemediği bir şey oldu ve hamile olduğu çocuğu kaybetti. Bunun üzerine kara kara düşünen Mary Toft ansızın doğum sancılarıyla mahalleyi ayağa kaldırdı. Doğumuna bir ebe ve annesi katıldı ve doğumun sonunda herkesi şaşkına çeviren ve bütün bir dünyanın konuşacağı bir olaya şahitlik ettiler. Mary Toft bir bebek yerine birkaç tavşan ve kedi parçaları doğurmuştu. Herkesin nutku tutulmuştu çünkü ellerinde tuttukları ölü bir tavşandı. Bu durum karşısında dehşete kapılan insanlar bir doktoru eve davet ettiler ve durumu izah ettiler. Kadının doğurduğu yaratığı inceleyen John Harvard bunun bir tavşan olduğunu onayladı ve olayı ciddiye alarak hemen çevresindeki en ünlü kadın doğum uzmanlarına ve krala mektup yazdı. Bu mektuba bazı kişiler kale almasa da doktorlar ve en önemlisi kralın dikkatini çok çekti. Kral 1. George bu konuda destek verdi ve kralın özel cerrah ve anatomisti Nathaniel Andrew ve Galler Prensi özel sekreteri Samuel'i yolladı. Olay iyiden iyiye ciddiye binmişti. Çevredeki herkes bu konuyu konuşuyor, haber gazetelerin manşetlerinde ise birinci sayfada yer alıyordu. Mary Toft ise bunun neden gerçekleştiğini anlattığında olay daha da ilginçleşecekti. Çünkü Mary Toft'a göre tavşanlara hamile kalıyordu ve onlara hamile kaldığında canının tavşan eti çektiğini ve bununla beraber çok fazla tavşan eti yediğini, rüyasında ise bir sürü tavşan doğurduğunu söyledi. Durum bu olunca doktorlar işi iyiden iyiye ciddiye aldılar ve Mary Toft bu esnada kısa süre içerisinde yine tavşan doğurması işleri kızıştırmıştı. Bu esnada ise ünü tüm dünyaya yayılmıştı. Çevre şehir ve ülkelerden onun resmini yapmak isteyen ressamlar ve gazeteciler onunla görüşmek için geliyorlardı. Ancak doktorlar arasında bir zıtlık meydana gelmişti. Çünkü doktorların gördüğü şeylerin tavşan ve kedi bacakları olduğu onaylanmıştı ve bunun üzerine Kral 1. George bir doktor daha göndermişti. Alman Ehlers Mary Toft'un yalan söylediğini düşünüyordu. Geldiği gibi olaylara objektif bir yaklaşım sergileyen Doktor Ehlers, doğan bir tavşan üzerinde inceleme yaptıklarında bu işte bir bit yeniği olduğunu anladı. Çünkü tavşanı inceleyen doktorlar tavşanın midesinde mısır ve saman kalıntıları olduğunu tespit ettiler. Ayrıca herhangi bir biçimde kordon yapısına rastlamadılar. Mary Toft saman yemeyeceğine göre işin içinde başka bir şey vardı. İşi ilerleten doktorlar ise tavşanın ciğerlerini kesip suda incelediklerinde taşlar yerine oturdu. Çünkü ciğerlerde hava vardı. Bu da tavşanların dış ortamda yaşadığını ortaya çıkarıyordu. Alman doktor Ehlers bunun bir düzmece olduğunu savunsa da Andre bunu kabul etmedi. Ona göre psikolojik olarak
İnsan hamilelik sürecinde bedensel değişimleri bozabileceği gibi bir teorisi vardı. Mary Toft onun altın biletiydi. Onun hakkında bir kitap yazdı ve Olağanüstü Tavşanların Gelişinin Kısa Öyküsü adında 40 sayfalık bir kitap yazdı. Halbuki attığı bu adım onun için büyük bir hüsranla sonuçlanacaktı. Mary Toft ciddi anlamda incelenebilmesi için Londra'ya götürüldü. Burada psikolojik incelemeye geçiren Mary'nin aniden doğumları kesilmişti. Kadını iyice inceleme altına aldıklarından dolayı her hareketini gözlemliyorlardı. Aradan geçen zaman uzadıkça Mary Toft herhangi bir doğum yapmadı. Kuşkular iyice artmıştı ki dananın kuyruğu koptu. Bir gün Mary Toft'un odasına bir işçi ölü tavşan ve parçaları sokmaya çalışırken yakalandı. Sorguya alınan adamın Mary'nin kendisini bulabileceği en küçük tavşanları öldürüp ona getirmesi için anlaştıklarını söyledi. Bu bilgi karşısında Mary Toft sorguya çekildi ancak aradan 2 gün geçmesine rağmen herhangi bir itirafta bulunmadı. İşin garip tarafı Mary feci şekilde enfekte olmuş ve sürekli olarak nöbetler geçiriyordu. Bunun üzerine sinirlenen Alman doktor Ehlers, "Senin diğer kadınlardan farklı olup olmadığını anlamam için senin rahmine bakacağım ve bu yüzden seni ameliyat edeceğini" söylediğinde Mary Toft korkup tüm gerçekleri itiraf etti. Çalışmaktan yorulduğunu ve hamile kaldığında 4. çocuğunu düşürünce başta hamile rol yaptım. Ancak böyle bir yere varamayacağımı bildiğimden aklıma bir fikir geldi. Öyle bir şey yapmam gerekiyordu ki kısa sürede ünleneceğim ve zengin olabileceğim bir fikir gerekliydi. Ben de bu senaryoyu çizdim. Ölü tavşanları rahmime sokuyordum ve sonrasında ise bunları doğuruyormuş gibi yapıyordum. Yaptığı her şeyi bir düzmece olduğunu itiraf eden Mary Toft kısa süreliğine hapse atıldı. Ama sonrasında ise serbest bırakıldı. Mary Toft'a güvenen Doktor Andre ise büyük bir utanç kaynağına dönüştü. İşini kaybetti ve ona güvenen hastaların ondan ayrıldı. Kısa süre içerisinde fakirleşen Andre hayatının son anlarını yalnız ve yoksul olarak yaşayıp hayata gözlerini yumdu. Alman doktor Ahlers ise kaybetmiş olduğu ününü kısa süre içerisinde tekrar kazandı ve saygın bir doktor haline geldi. Bu hikayenin ana çıkış döneminde cadıların, canavarların, kurt adamların ve vampirlerin ünlü olması, iletişim kaynaklarının genelde dedikodu yöntemiyle yapılması, halkın ise oldukça cahil sınıfında bulunması sebebiyle çok çabuk ünlenmişti. Mary Toft istediğini alamamıştı ve kısa bir süre sonra da vefat etmişti.